Merhabalar arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün videonun başında da duyduğunuz gibi sizlere çıtır börek tarifiyle geldim. Oklava, merdane kullanmadan kolayca yapabileceğiniz bu güzel börek tarifinin buyurun yapım aşamasına hemen geçelim. Böreğimizin hamuru için derin kaseye 3 su bardağı ılık su ekliyorum. Kullandığım su bardağı klasik 200 milimlik su bardağı. Bu böreğimizin hamurunda çok fazla malzeme eklemesi yapmayacağız. 3 su bardağı suyumu ekledikten sonra bir paket kuru maya ekliyorum. 1,5 tatlı kaşığı kadar toz şekerimi de ekleyip biraz spatula ile karıştırıyorum. Ve sonrasında tuzumu da ekledim. Tuz kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Unumu da yavaş yavaş ekleyerek kıvam alana kadar hamurumu yoğuracağım. Böreğimin hamuru için yaklaşık 7 su bardağı kadar un kullandım. Sizlerin un marka kalitesine göre değişebileceği için sizler hamurunuzun kendi kıvamına göre ayarlarsanız daha rahatlıkla güzel bir hamur yapmış olursunuz. Hamurumu kıvam alana kadar ne çok sert ne de çok yumuşak bir hamur olmaması gerekiyor. O aşamaya kadar güzelce kıvam alana kadar yoğurmaya devam edeceğim. Hamurumu yoğurma kabında kıvam alana kadar yoğurdum. Biraz da tezgahta daha güzel toparlanması için yoğuralım. 3-4 dakika bu şekilde yoğursak hamurumuz daha güzel pürüzsüz bir kıvam olacak. Hamurumun da yumuşaklığını görüyorsunuz. Bu yumuşaklıkta olması yeterli. Çok sert bir hamur yapmamaya özen gösterin. Aksi halde açılırken zorlayabilir sizi. Hamurumu güzelce kıvam alana kadar yoğurduktan sonra hamur kesme aparatımla parçalara ayırıyorum. Toplamda 17 parçaya ayıracağım. Sizler daha büyük veya daha küçük yapabilirsiniz. Ben biraz yumurta büyüklüğünde bezeler elde ettim. Sizler daha büyük börek yapmak istiyorsanız daha az bezeler elde edip o şekilde de yapabilirsiniz. Bezelerimi güzelce yuvarladım ve sonrasında büyük borcamımın içine 125 gram eritilmiş tereyağımı ekliyorum. Tereyağı yerine katı yağ, margarin de kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağ ve tereyağımın güzelce karışması için bu şekilde çatal yardımıyla yağlarımı güzelce karıştırıyorum. Hamur bezelerimi de karıştırmış olduğum yağımın içine alt üst çevirerek güzelce yağlanmasını sağlıyorum. Yağ size fazla gelmesin arkadaşlar. Hamurumuzun içinde de yağ yok. Zaten çok fazla yağlı olmayacak böreğiniz. Bütün bezelerimi yağın içinde alt üst çevirdikten sonra güzelce bolca yağlamamız gerekiyor bezelerimizi. Üzerine streç filmle kapatacağım. Bu şekilde 1 saat kadar mayalanmaya hamurumun güzelce yağ çekip daha rahat açılması için kenara dinlenmeye alıyorum. En az 1 saat dinlendirerek hamurumuzun daha güzel dinlenmesi ve rahatlıkla açılımı için bu işlemi mutlaka yapmaya özen gösterin. Evet arkadaşlar, ben 1 saat hamurumu güzelce dinlendirdim. Gördüğünüz gibi hamurum da çok güzel şişmiş. Dinlendirmiş olduğum bir tane bezemi tezgahımın üzerine alıyorum. Tezgahımı da bu arada elimle yağladım arkadaşlar. Tezgahınızın da yağlı olması çok önemli. Hamurunuzun daha rahat açılımı için. Gördüğünüz gibi elimin altında kaydırarak çok rahat açılabiliyoruz hamurumuzu. Şu anda size daha iyi göstermek için birazcık ağır ağır yapıyorum. Yoksa 2-3 dokunuşta hamurumuz hemen kolaylıkla büyüyor. Gördüğünüz gibi birkaç dokunuşta hemen hamurumu kocaman açtım. Üzerinde kahvaltılık peynir kullanacağım. Sizler istediğiniz gibi kendiniz iç malzemenizi ayarlayıp o şekilde yapabilirsiniz. Kenar kısımlarını içe doğru katlıyorum. Sonrasında bu şekilde rulo yapıyorum arkadaşlar. Dilerseniz sadece bu şekilde rulo da yaparak yapabilirsiniz veya benim gibi bu şekilde iki ucunu birleştirip bastırarak yuvarlak börekler de yapabilirsiniz. Tekrardan size çok fazla uzatıp sıkmamak adına bir tane daha göstermek istiyorum.
Eğer hamurunuz çok az yağlıysa birazcık borcamdan yağ alarak üzerini yağlayabilirsiniz. Hamurumuz ne kadar güzel yağlı olursa o kadar güzel tel tel ayrılır ve çıtır çıtır börekler elde etmiş olursunuz. Üzerine tekrar biraz peynir ekliyorum. Ben çok fazla peynir eklemeyeceğim. Biz çok peynirli sevmiyoruz. Sizler dilerseniz daha bol peynir de ekleyebilirsiniz. Kenar kısımlarını bu şekilde içe doğru katlıyorum. Sonrasında uç kısmından içeriye doğru rulo yaparak katlıyoruz. Dediğim gibi sadece bu şekilde rulo olarak da arkadaşlar tepsiye dizebilirsiniz. Veya benim gibi iki ucunu ortada birleştirip bu şekilde yuvarlak börekler yapabilirsiniz. Biraz da avucumun içiyle bastırıyorum. Orta kısmını da bu şekilde güzelce bastırırsanız daha güzel olur. Aynı işlemi devam ederek bütün hamurlarımı güzelce açtım. Yağlı kağıt serilmiş tepsime yerleştirdim. Burada 12 adet böreklerim var. 5 adetini de ufak tepsiye yerleştirdim. Zamanınız varsa arkadaşlar tepsinin üzerine buzdolap poşeti örterek mayalandırma işlemi yapabilirsiniz. Hamurunuz yağlı olduğu için bez örtmenize gerek yok. Buzdolap poşeti kapatın. Birazcık bu şekilde yarım saat kadar tepsi mayası da yapabilirsiniz. Benim zamanım olmadığı için tepsi mayası yapmayacağım ama dediğim gibi eğer sizlerin zamanınız varsa tepsi mayası yapabilirsiniz. Ben orta kısımlarında parmak uçlarımla güzelce içe doğru bastırıyorum ki böreklerim güzelce şekillenmesi için. Böreklerimin üzerine sürmek için bir adet yumurta sarımın içine yarım çay kaşığı kadar üzüm pekmezi ekliyorum. Sizin evinizde hangi pekmez varsa onu da ekleyebilirsiniz. Böreklerimin üzerine güzel kızarıp parlak görünmesi için pekmezimi ekledikten sonra yumurta sarıyla güzelce karıştırıyorum ve böreklerimin üzerine fırçayla çok fazla bastırmadan yumurta sarısını güzelce sürüyorum. Bu arada fırınımı da ısıtmaya aldım. 180 derece fanlı ayarda pişireceğim böreklerimi. Bu arada arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Böreklerimin orta kısmına çörek otu ekleyeceğim arkadaşlar. Bu sayede daha hoş görünmüş olacak böreklerimiz. Sizler de dilerseniz susam veya benim gibi çörek otu kullanabilirsiniz. Böreklerimin üzerine çörek otunu da ekledikten sonra önceden ısıtmış olduğum 180 derece fanlı ayarda böreklerimi pişirmeye fırına gönderiyorum. İki tepsimi de bu şekilde pişireceğim arkadaşlar. Üst tepsim piştikten sonra üst tepsini biraz alta alıp bu şekilde alt üst yaparak güzelce böreklerimi kızarttım. Evet arkadaşlar benim toplamda fırınımda 40 dakika kadar sürede böreklerim pişmiş oldu. Sizlerin fırınıza göre bu süre değişebilir. Hemen sizlere böreğimin çıtır sesini de tekrar dinletmek istiyorum. Dışı çıtır çıtır, içi de tel tel yumuşacık börek tarifi oldu. Sizlerin de mutlaka beğenip deneyebileceği çok güzel bir tarif oldu arkadaşlar. Şu an çok sıcak ama yine de sizlere o güzel iç dokusunu da göstermek istedim. Bugün sizlere oklava merdane kullanmadan çok kolaylıkla börek tarifi paylaştım. Beni buraya kadar izlediyseniz beğenerek kanalıma destek olmayı unutmayın. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.